Hepiniz hoş geldiniz. Yaşam Okulu Sağlık Yolculuğu dersimizin ikinci programını gerçekleştiriyoruz. İlk programda sağlıklı yaşamla ilgili ve beslenmeyle ilgili bilgiler vermiştim. Bugünkü dersimiz ise yaşam molekülü, nitrik oksit. Bunun neden böyle olduğunu daha ileriki slaytlarda anlayacağız. Kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. 1962 Ordu Ünye doğumluyum. Evli ve iki kız çocuk babasıyım. Ankara'da, İstanbul ve Londra'da ikamet ediyorum. Yani üçlü bir yaşam tarzım var. Tıp fakültesi mezunuyum. 39 yıllık hekimlik hayatım var. Kıdemli profesör olarak emekli oldum. Sağlık sektörüyle ve iş adamlığıyla, iş insanlığıyla ve yazar olarak hayatıma devam ediyorum. Birçok sayıda yayınlanmış makalelerim ve atıflarım bulunmakta. Son 10-12 yıldır da sağlıklı beslenme, aşçılık, medikal inovasyon ve yazarlık ile ilgilenmekteyim. Piyasada bulunan 4 adet kitabım var. Bunları arzu eden olursa internette satılıyor, alabilirsiniz. Sol taraftaki alanda da benim Facebook, Instagram, YouTube adreslerim var. Mail adresim ve telefon numaralarım var. Aynı zamanda da Misyonum Sağlık ve Beslenme adında bir blog yazarıyım. Evet, nitrik oksite girecek olursak, nitrik oksit antik bir molekül. Ne demek antik bir molekül? Yani dünyada ya da evrende hücrelerin var olduğu dönemden beri var olan ve bugüne kadar gelen bizim vücudumuzda da yer alan bir molekül. Bu nedenden dolayı antik molekül adı veriliyor. Normalde nitrik oksit serbest radikal. Serbest radikalleri biliyorsunuz oksidatif stres sonucu ortaya çıkıyorlar. Nitrik oksit de nitrojen serbest radikali. Yani normalde bizim vücudumuza zarar vermesi gereken bir ürün. Ama nitrik oksit belli bir düzeye kadar vücudumuzda oldukça önemli yararları var. Onu biraz sonraki slaytlarımda sunmaya çalışacağım. Üretiminde nitrik oksit sentetaz denilen bir enzim rol oynuyor. 3 tane vücudumuzda nitrik oksit sentetaz enzimi var. Bunu artık NOS olarak tanımlayacağız. Normalde 30 Dalton ağırlığında bir ağırlığı var. Sıvı ortamlarda 5 saniyeye kadar bir yarı ömrü var. Ama daha katı ortamlarda bu yarı ömrü biraz daha uzun ve normalde gaz halinde bulunan bir molekül. Yani bizim vücudumuzda biliyorsunuz gaz halinde bulunan moleküller sadece akciğerimize giren ve akciğerimizden vücudumuza geçtiği anda artık farklı reaksiyonlara giren moleküller var. Örneğin oksijen, karbondioksit gibi. Bunlar ilaveten nitrik oksitte gaz halinde bulunuyor vücudumuzda ve endotelde 15 saniyede bir salgılanıyor. Yapısından dolayı hücre zarlarına kolayca nüfuz ediyor. Bu ne demek? Yani hücrenin içine çok kolaylıkla girip çıkan bir molekül. Endotelyal nitrik oksit sentezaz enzimi damarlarımızda yer alıyor, endotellerimizde bulunuyor. Nöronal NOS dediğimiz sinir hücrelerinde yer alıyor. Bir de inos var. O da bağışıklık sisteminde bulunuyor.
Normalde vücudumuzda litrede 100 ila 200 mikromol düzeyinde nitrik oksit bulunmakta. Şu soldaki tabloya bir bakalım. Burada patolojik düzeylerde hangi reaksiyonda yer aldığını ve nelere yol açtığını görüyoruz. Patolojik düzeyde nitrasyon adı verilen bir mekanizmayla bizim vücudumuza zararlı hale geliyor nitrik oksit. Ama fizyolojik düzeylere indiğimizde nitrosilasyon denilen bir mekanizmayla da bizim vücudumuzda oldukça faydalı etkileri var. Yani bizim vücudumuzdaki nitrik oksitimizin kesinlikle bu reaksiyonlar arasında bir dengede olması lazım. Sağdaki tabloda ise nitrik oksitin birbirine dönüştüğü, oksidasyon durumlarına göre farklılık gösterdiği moleküller bulunmakta. Nitrik oksit damarlarımızda esneme ve genişlemeye neden oluyor. İmmin cevabı sağlıyor, sinir iletimine yol açıyor, programlanmış hücre ölümlerine deki tüm mekanizmalarda rol oynuyor. Üretim sistemindeki mekanizmalarda yer alıyor. Yine gen regülasyonları, messenger RNA işlemleri ve proteinlerin işlemlerinde rol alıyor nitrik oksit. Şu tabloda görüyorsunuz nitrik oksitin fizyolojik koşullarda piko nanomolar düzeyinde olduğunu. Tablodaki yerine baktığınızda ise piko ve nanomoların eksi 19, 10 üzeri ve eksi 12. Yani neredeyse bizim yok diyebileceğimiz ölçüde miktarlarda bulunuyor vücudumuzda. Bu tablo da önemli. Bu tabloya baktığımızda nitrik oksidin hangi olaylara yol açabileceğini görüyoruz. Bunların hepsi olumlu şeyler. Oksidatif stres örneğin biyofilm tabakası gelişiyor. Enfeksiyonlarda onun inhibisyonu. Kalp damar hastalıklarında hemostazis çok önemli. Onu sağlıyor. İşte inflamasyonda rolü var. Onları önlemede rolü var. Sinir hücrelerinden salgılanıyor. E, Programlı hücre ölümü, işte üretim sistemi vesaire, damar tonüsünün sağlanması ve şurada dikkatinizi çekerim, tümör hücrelerinin gelişmesini önlüyor. Bilim adamları yıllarca tartışmışlar nitrik oksit üzerinde ve bir kısmı demiş ki nitrik oksit kanserleşmeyi artırır, kanser hücrelerinin çoğalmasını artırır. Bir kısmı da yaptığı çalışmalarla bunun kanseri önlediğini göstermiş. Son dönemlerde yapılan oldukça güzel çalışmalar var bu konularla ilgili. Nitrik oksit yeni damar oluşumunu artıran bir molekül sevgili arkadaşlar. Ama tümörlerde, kanserlerde bu etkisini göstermiyor. Yani kanserli hücrelerde, kanserli dokusu olan kişilerde nitrik oksite vücudumuzun ihtiyacı var fizyolojik seviyelerde. Normalde biz bu beslenme modeliyle nitrik oksit ihtiyacımızın maalesef %10'unu ancak karşılayabiliyoruz. Egzersiz ve spor da buna ilave edildiğinde %10-15 daha üstüne koyabiliriz. Etti %25. Görüyorsunuz şu resimde bizim 20'li yaşlarda nitrik oksitimizin endotelimizde bulunma oranı %100. Ama 50 yaşına geldikçe bu artık depo maalesef boşalıyor. Onun yerini işte damarlardaki plaklar, kalsiyum plakları, kolesterol plakları vesaire onlar alıyor ve damarımız gittikçe daralıyor. 60 yaşına geldiğimizde de nitrik oksit seviyelerimiz %15'lere iniyor ve artık endotel disfonksiyonu gelişiyor. Bu ne demek? Artık biz kalp krizlerine, felçlere, damar hastalıklarına, hafıza problemlerine maruz kalacağız demek.
Eğer şansımız varsa gerçekten nitrik oksit yetersizliğinden ölmüyoruz. Bu hastalıklara yakalanıp kendimizi hastanede buluyoruz. Son dönemlerde bir baş belasıyla karşılaştık biliyorsunuz. Tüm dünya etkilendi. Covid-19 pandemisi. İşte Covid-19 pandemisinde en önemli problemlerden biri damar endoteliindeki disfonksiyon ve trombosit fonksiyonlarında bozulmalar idi. Ve bunlar da ani ölümlere, stokin fırtınalarına ve bunun gibi bir sürü reaksiyona yol açarak ani ölümlere yol açtı. İşte bu bile dikkate alınması gereken bir olaydı. Belki tek başına nitrik oksit eksikliği önemli değildi Covid'de ama yine de önemli aktörlerden biriydi. Evet, 40 bin kilometrelik otobanımız var. Damarlarımızdan zengin bir vücudumuz var. Bu vücudumuzu nasıl tutmamız lazım? Açık tutmamız lazım. Eğer açık tutamazsak endotel disfonksiyonu ortaya çıkıyor. Burada plaklaşmayı görüyorsunuz üstte. Yani normal arterin ne kadar sağlıklı ve güzel olduğunu görüyorsunuz. Gittikçe içi endotelin altı plakla dolmaya başlıyor. Çünkü burada nitrik oksit azalıyor. Salgılanmadıkça yerini başka şeyler alıyor ve alttaki resimde de gördüğümüz gibi plak oluşumu, daralma ve tıkanmalar meydana geliyor. Ve sonuçta biz kendimizi hastanede buluyoruz. Nitrik oksidin yer aldığı reaksiyonları kabaca ben burada sizlere gösteriyorum. Nitrik oksit, NOS, e, inos ve inducible dediğimiz bu immün sistemdeki nitrik oksit sentetazın sentezlediği nitrik oksitler. Bunlar birçok reaksiyonda rol alıyor. Ama vücudumuzda, hücrelerimizde L-arginin amino asitinden L-sitrilin meydana gelirken nitrik oksit meydana geliyor. Asıl mekanizma bu ama tek mekanizma değil. Bunu da bilmenizi isterim. Yine biraz önce gösterdim. Bu moleküller birbirlerini devşirebiliyor oksidasyon durumlarına göre. Yine nitrik oksit reaksiyonları birçok nitrit ve nitrat oluşumları esnasında meydana gelebiliyor veya nitrit ve nitratın yıkılımı esnasında meydana geliyor. Birçok molekül var bunlarla ilgili olarak. Şimdi nitrik oksit sentetazlara bakalım. Üç tane var demiştik. Bir tanesi endotelyal, diğeri nöronal, bir diğeri de inducible. Bunların her biri ayrı genlerle kodlanıyor vücudumuzda. Ama son dönemlerde, son 15-20 yıldır mitokondriyal nitrik oksit sentetazlardan da bahsediyor bazı yayınlar. Bu konuyla ilgili henüz konsensüs yok. Belki önümüzdeki yıllarda farklı nitrik oksit sentetazla karşılaşabiliriz. Nitrik oksit üretiminde önemli rol olan esansiyel bir kofaktör bu. Yani eğer bu kofaktör vücudumuzda yoksa, yetersizse çünkü vücudumuz bunu üretmiyor. Bunu mutlaka dışarıdan almamız lazım. Bu eksikse vücudumuzda nitrik oksit sentezinde problemler başlıyor. Bunda neler var? Fenilalanin, tirisin ve triptofan amino asitleri var. Bunun üretiminde kullanılan vücudumuzda. Homosisteini duymuşsunuzdur. Homosistein kalp damar hastalıklarında önemli bir molekül. Eğer homosistein artışı meydana gelirse kalp damar hastalıklarına yakalanmamız daha da artıyor. Oksidatif stres meydana geliyor ve oksidatif stres meydana gelince de inducible NOS artıyor, enos azalıyor. Yani damarlarımızın altında, endotellerimizin altındaki nitrik oksit miktarı azalıyor ve dolayısıyla bizde nitrik oksit eksikliği meydana geliyor. Ürik asit normalde serbest radikallerden bir tanesi ama vücudumuzda belli düzeye kadar
aynı nitrik oksit gibi çok yararlı etkileri var. O düzeyi aştıktan sonra da artık patolojik hale geliyor ve bizde çeşitli hastalıklara yol açıyor. Örneğin gut hastalığına ve böbrek yetmezliğine yol açabiliyor ürik asit. Risk faktörlerini görüyorsunuz. Bu tabloda yer alıyor. Ürik asit yüksekliği meydana geldiğinde de nitrik oksit üretimi azalıyor ve endotel disfonksiyon ve inflamasyon meydana geliyor. Nitrik oksit anti-enflamatuar, antioksidan, vazodilatatör yani damarların genişlemesine yol açıyor. Vasküler hemostazı sağlıyor ve vasküler yani damarlarımızın tonüsünü ayarlayan bir molekül. Aynı zamanda trombositlerin pıhtılaşmasını engelliyor vücudumuzda. Bu üçlü kişi Luis Ignaro ve arkadaşları nitrik oksitin damarlar üzerindeki etkisini keşfetmişler. Bu keşifler aslında 1970 yıllarında ortaya çıkmış. Ama gelin görün ki bu keşiflerinden dolayı 1998 yılında Nobel ödülüne layık görülmüşler ve bu nedenden dolayı da nitrik oksite yaşam molekülü adı verilmiş. Tespiti vücudumuzda gerçekten zor. Çok önemli tetkiklerle bunun yapılması lazım. Ama yine de tek bir metot yeterli değil. Birçok metodun bir arada kullanılarak nitrik oksitin ölçülmesi gerekiyor. Bu nedenden dolayı da normal laboratuvarlarda yapılamıyor. Dünyada 2-3 tane laboratuvar ancak nitrik oksiti bizlere laboratuvar ortamında gösteriyor. Nitrik oksit sentetazın yapısı ve fonksiyonel mekanizmasına baktığımızda normalde L-arginin denilen amino asitten nitrik oksit sentezleniyor idi ve aynı zamanda da L-sitrullin denilen farklı bir molekül ortaya çıkıyor idi. Ama bakınız bu tabloya. Bu tabloda sadece bunların yer almadığını görüyoruz. Burada birçok kofaktör var, birçok molekül var. Örneğin demir, örneğin oksijen, örneğin C vitamini ve diğer kofaktörler. Bunlar eğer vücudumuzda yeterli değilse ve yoksa maalesef bizim nitrik oksit sentezlememiz mümkün değil sevgili arkadaşlar. Şimdi bu üç tane nitrik oksit senteze bir bakalım. Ee, ENOS endotelyal hücrelerde, kardiyak hücrelerde, trombositlerde, merkezi sinir sisteminde, göbek kordonunda ve böbrek tübüler hücrelerinde bulunuyor. Fonksiyonları neler? Bunları biraz önce de söylemiştik. Kısaca, hızlı burada vurgulayalım. Vasodilatasyon, ritmik kan akışı, pıhtılaşmanın önlenmesi, damar düz kas proliferasyonunun kontrolü, bu çok önemli endotel disfonksiyonunda. Yeni damar oluşumlarının stimülasyonu ve bu da çok önemli arkadaşlar. Endotelyal kök hücrelerin aktivasyonunu sağlıyor. Endotelyal nitrik oksit sentetaz. Bir takım ilaçlar var. Bunları çoğunlukla hastalarımız ve yaşlılarımız kullanıyor. Bunlar da ENOS'u artıran ilaçlar. Örneğin piyasada çok duymuşsunuzdur statinler özellikle kolesterolü azaltmada kullanılıyor. Bu da ENOS'u artıran ilaçlardan bir tanesi. Size kötü bir haberim var. Maalesef hepimizde ENOS'u sağlayan, ENOS'u oluşturan genler aynı ölçüde çalışmıyor. Bundaki genetik yapılarımız maalesef farklı. Farklı olduğu zaman da eğer sizde polimorfizm varsa bu farklılıktan dolayı o zaman gördüğünüz gibi bu tablodaki hastalıklar meydana geliyor. Hipertansiyondan, insülin direncinden başlayan şeker hastalığı, metabolik sendrom, obezite gibi ve erektil disfonksiyon gibi birçok hastalıkla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu polimorfizmden dolayı. İkinci enzimimiz N-enos.
Bu da beyinde, sinir hücrelerinde, işte adrenal bezlerde, yine endotelde, pankreas hücrelerinde vesaire bulunuyor. E, Bunun en önemli özelliği özellikle erkeklerde ereksiyonda ve cinsel aktivasyonda başlat faktör. Eğer bu yetersizse bu problemler ortaya çıkıyor. Çünkü başlat faktörü sağlayamıyorsunuz. Fonksiyonlarına baktığımızda ereksiyon, öğrenme, hafıza ve sinir sisteminin oluşumu özellikle bebeklik çağında ve anne rahminde gelişen nörogenezde ve kan basıncı düzenlenmesinde önemli etkisi var. Bu çok güzel bir yayın. Son dönemlerde yayınlanmış. Gerçekten erektil fonksiyonda ve cinsel davranışlarda santral sinir sistemindeki nitrik oksitin etkisini gösteriyor. Bu önemli çalışmalardan biri. Defekt yaratılan farelerde e, anormal cinsel davranışların ve agresif davranışların olduğu ortaya konulmuş durumda. Üçüncü enzimimiz inos. Bu enzim normal şartlarda aktif değil. Vücudumuzda var ama pasif olarak duruyor. Ne zaman aktifleşiyor? İşte immün sistem probleme girdiğinde ya da enfeksiyonlarla karşılaştığımızda, inflamasyonla karşılaştığımızda, oksidatif stresle karşılaştığımızda immün sistemde makrofajlarda, nötrofillerde, monositlerde yer alıyor ve immüno, inflamatuar hücrelerde yer alıyor sevgili arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi şurada da interferondan tutun da sitokinlere kadar olan birçok molekül inosun salgılanmasını tetikliyor. Bu nitrik oksit yararlı mı zararlı mı? Biz nitrik oksitin faydalarından bahsediyoruz ama maalesef inos tarafından üretilen nitrik oksit molekülü neredeyse 100 katlara çıkıyor vücudumuzda ve artık bize zarar vermeye başlıyor. Bu nedenden dolayı bu oldukça önemli. Ne yapıyor? Nitrik oksit çok fazla olduğunda hücrelerimize zarar veriyor, DNA'larımıza zarar veriyor. Ama e, bunları yaparken bir olumlu etkisi de var. İşte mikroplu hücreleri, parazitleri, tümör hücrelerini ve enfekte hücrelerini de öldürüyor. İşte bu dengeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yine septik şokta felaket miktarda bir üretim meydana geliyor. Bu da artık hücrelerimize ve çevresel doku hasarlarına yol açıyor. Mikrosirkülasyon çok önemli insan vücudunda. Mikrosirkülasyonda neler oluyor? İşte oksijen karbondioksit değişimi, hücresel beslenme, hücresel atıklar, immün sistem, hemostazinin sağlanması, yine mitokondrilerdeki oksijen ve enerji üretimi ve yine kan pıhtılaşması ve e, moleküler yük ve iyon transferleri meydana geliyor. Mikrosirkülasyon dediğimiz alanda ve nitrik oksit mikrosirkülasyonun düzenlenmesine birincil katkısı oluyor. İşte bu resimleri görüyorsunuz. Mikrosirkülasyon ne kadar e, şematik olduğunu, ne kadar farklı olduğunu, mikroskopik düzeyde ne kadar ilginç olduğunu görebiliyoruz. Arteriyollerden başlıyor, venüllere kadar olan aradaki tüm yapıya biz mikrosirkülasyon diyoruz. Burada kapillerler rol alıyor, ekstraselüler matrix var, endotel hücreleri ve diğer hücreler var. Hücre zarları, pencereler, zar içindeki pencereler ve porlar var. Reseptörler ve molekül ve enzimler bulunmakta. Çok kompleks bir yapı var insan vücudu gibi. Normal nitrik oksit düzeyimiz ne olmalı? Bunu bilmiyoruz ama o yüksek düzeydeki laboratuvarlar bunu bize söylüyor. 100 ila 200 mikromol olacağını ifade ediyorlar. Ama kanda, diğer sıvılarda, ekstraselüler matrikste, doku düzeyinde, farklı dokularda ve farklı hücrelerde
Bu nasıl? Bunu henüz tespit edemiyoruz tam. Direkt tespiti gerçekten zor. Ama bildiğimiz bir şey var. Bu tespit edilmiş durumda. 3 saniye ile 30 saniye arasında ortaya çıkan nitrik oksit yıkılıyor. Bu da hangi dokuda ne kadar mol, e, nanomol veya pikomol olduğunu bizlere bildiren bir tablo. Evet, nitrik oksit eksikliği kimlerde oluşuyor? Onu anlatan bir tablo bu. Nitrik oksit sentetaz enzimi polimorfizmi olduğunda, enzim mutasyonları geliştiğinde, nitrik oksit sentaz disfonksiyon olduğunda, yani bu da mümkün. Biraz önce size güzel bir sunum göstermiştim. O sunumda L-arginin ve L-sütrilinin dışında birçok molekül de vardı. İşte o moleküllerdeki eksiklikler de disfonksiyona neden oluyor. Bu da nitrik oksit eksikliğine yol açıyor. Kofaktör eksikliği, aromatik amino asitlerin eksikliği, beslenme yetersizliği, yine L-sitrullin, L-arginin zaten var menümüzde. Bunların eksikliği, nitrat ve nitrit alımının eksikliği. E, Dolayısıyla bunlar nitrik oksit eksikliğine yol açıyor. Bunun haricinde fosforilasyon problemleri olabiliyor vücudumuzda. Bunlarda enzimler olabiliyor. Bunlara bağlı eksiklikler. Son dönemlerde gündeme gelen reseptörlerde direnç konusu var arkadaşlar. İnsülin direncini biliyoruz. Leptin direncini biliyoruz. Farklı direnç, reseptör dirençleri de var. İşte nitrik oksit sentetaz reseptöründe de dirençler oluşabilir. Bunu da aklımızda olması lazım. Yine oksidatif stres ve ROS üretiminde artış, kronik hastalıklar nitrik oksit eksikliğine yol açabiliyor. Biraz önce göstermiştim bir tabloda S-nitrosilasyon diye. Bundaki tüm mekanizmalarda problem olduğu zaman ve ilaç kullanımları esnasında da nitrik oksitimiz azalabiliyor. Bunlar önemli. Bu sarıyla sizlere sunduğum beslenmeyle bunların bir kısmını sağlayabiliyorsunuz. Peki nitrik oksit azalırsa neler meydana geliyor? İşte bu tabloda sunduğumuz damar hastalıkları başta olmak üzere her türlü problem meydana gelebiliyor. Erkeklerin bir baş belası var, priapizm. O da nitrik oksit azalması sonucu oluşabiliyor. Nitrik oksitin artması sonrası da birçok hastalık meydana geliyor. Yine vazodilatasyon aşırı derecede oluyor. Septik şokta hipotansiyon gelişiyor. Romatoid artrit gelişiyor. Ve inmeler, serebral iskemiler meydana geliyor. Bu nedenden dolayı nitrik oksit dengesi çok önemli. Yani ne az olacak ne de çok olacak. Bu dengeyi tutturmamız lazım. Şimdi nitrik oksit sentezini artıran gıdalara bir bakalım. Kırmızı pancar, sarımsak, et, dark çikolata, lifli yeşil sebzeler, turunçgiller, nar, kuru yemişler ve tohumlar, karpuz ve kırmızı şarap nitrik oksit sentezini artıran gıdaların başlıcalarını oluşturuyor. Bunun haricinde önemli bir meyve var. Noni meyvesi. Noni meyvesi normalde yenmeyen bir meyve ama içinde neredeyse bize nitrik oksiti artıran 100 kat artıran nitrat ve nitrit bulunmakta. Gördüğünüz gibi resimde noni meyvesi elimizin avucuna sığacak e, duta benzeyen bir meyve ama kokusu ve tadı felaket. Bunu artık endüstri daha güzel hale getirip bize gıda takviyesi olarak sunmuş durumda. Yine eksojen nitrojen kaynağı olarak da nitrat ve nitritli besinler aldığımızda nitrik oksit üretiliyor. Bir diğer kaynak zaten vücudumuzun nitrik oksit yapması idi. Bu da önemli. İkinci olarak antioksidan
alımı. Eğer antioksidanımız yeterli değilse maalesef nitrik oksitin parçalanmasını önleyemiyoruz. Bu nedenden dolayı nitrik oksitimizi korumak için ya da nitrik oksit takviyesi aldığımızda onu korumak için mutlaka antioksidan seviyemizi normal hale getirmemiz lazım. Bu da önemli nitrik oksit artırımında. Takviye edici gıdalar kullanabiliriz. L-arginin, L-sitrilin gibi gıdalar. Bir de nitrattan zengin gıda takviyesi alabiliriz. Ama bunları alırken, bunları kullanırken kesinlikle sağlık profesyonellerine danışmadan kullanmayın. Nedenini biraz önce sizlere anlattım. Bu nedenden dolayı gerçekten önemli. Ağız gargarası. Ağız gargarası zaman zaman biz de kullanıyoruz. Rutin kullanan dostlarımız, arkadaşlarımız olabilir. Ağız gargarası ağzımızın içindeki iyi bakterileri de öldürüyor arkadaşlar. İyi bakteriler öldüğü zaman o bakterilerin büyük bir kısmı bize nitrit ve nitratı parçalamakla görevli ve nitrik oksit sağlamakla görevli. Eğer biz bunu rutin haline getirmişsek buna mutlaka dikkat etmemiz lazım. Eğer gıda takviyeleri kullanıyorsak o zaman gıda takviyelerinin olmadığı, kullanmadığımız ara dönemlerde bunu kullanabiliriz ama kullanmamayı ben öneriyorum. Egzersiz ve spor yapmak vücudumuzun dengesi açısından zaten çok önemli biliyorsunuz egzersiz ve spor. Nitrik oksit sentezin artırılmasında %10 ila %15 bazen %20 katkısı oluyor ve endoteli de sağlıklı hale getiriyor. Bu nedenden dolayı da egzersiz ve spor bizler için olmazsa olmaz. Yaşam tarzımızı mutlaka bu hale getirmemiz lazım. E, Rahat yaşamak ve iyi yaşamak, güzel yaşamak için. Şimdi nitrik oksitle ilgili bazı teknolojik kısa bilgiler vereceğim ve slaytlarımı sonlandıracağım. Nitrik oksit donörlerini artık teknoloji bazı taşıyıcılarla bir araya getirerek neredeyse tüm hastalıkların ve bizde kullanılacak diğer aletlerin ve yararlı vücudumuza oluşacak yararlı işlerin meydana getirilebilmesi için önümüze ürün olarak sunmuş durumda. Yine ilaç uygulamaları, gen tedavisi ve kök hücre tedavileri de nitrik oksitin nanotıpla birleşmesinden sonra yapılmakta. Bu resimde görüyorsunuz neredeyse her hastalıkta bu artık mümkün. Bunların çalışmaları yapılıyor. İsteyen şurada bir makale var. O makaleden yararlanabilir. Daha detaylı bilgi için. Mesela akıllı bir materyal üretmişler. Nitrik oksiti vücudumuza vermek için. Eğer vücudumuzda nitrik oksit eksikliği tespit edilirse bu akıllı materyal sayesinde nitrik oksit 10 düğmesi çalışıyor. Vücudumuza normal düzeye kadar nitrik oksit e, veriliyor ve daha sonra verildikten sonra bir off düğmesiyle bunların hepsi otomatik gelişiyor ve o off düğmesi otomatik olarak kapanıyor. Bu gerçekten akıllı bir materyal. Bunlarla ilgili çalışmalar sanayide ve artık bilişim sisteminde yerini almış durumda. Vericiler olarak da bu moleküller kullanılıyor. Nitratlardan nitrobenzenlere kadar olan birçok molekül nitrik oksit donörü olarak kullanılıyor. Evet sevgili arkadaşlar sonuçta hemen hemen bütün sağlıklı dokularda nitrik oksit üretilmekte. Yapısı basit yani bir nitrojen ve bir oksijenden oluşuyor. Radikal bir molekül ama aktivitesi oldukça karmaşık ve neredeyse birçok mekanizmada rol alıyor. Her hücrenin kimyasal medyatörü olarak bulunuyor ve e, üretilmesi için hem eksojen yollar hem de endojen yollar var. Yaşla birlikte vücudumuzda azalıyor
azalmasının nedeni bizim yaşlanmamız değil, maalesef yeterli beslenememiz. Onu da vurgulamamız gerekmekte. Bunları önleyebilmek için de nitrik oksit veren, nitrik oksite verilmesine yol açan beslenme tarzını ve gıda takviyelerini kullanmamız lazım. Ama unutmayalım, nitrik oksiti dengeli kullanmamız lazım. Asla aşırıya gitmememiz lazım. Bazı hastalıklar oluştuğunda nitrik oksit vücudumuzda kendiliğinden daha fazla oluşuyor. Bunu vurguladım. İşte bu dengeyi mutlaka gözetmemiz gerekiyor. Bu işi bilen sağlık profesyonelleriyle, bu işi bilen doktorlarla konuşarak bu yaşam tarzını, nitrik oksitli yaşam tarzını yönlendirebilirsiniz. Aksi takdirde başka yerlerden duyduğunuzda farklı sonuçlara yol açabilir. Bunu da anekdot olarak vurgulamak istiyorum. Eğer sağlıklı ve uzun yaşamak istiyorsak nitrik oksitin çok önemli olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum ve bu nedenden dolayı da yaşam molekülü ismini aldığını da tekrar hatırlatmak istiyorum. Benim yayınlanmış kitaplarım internette bulunuyor. Ayrıca YouTube kanalım var. YouTube kanalımı da abone olursanız orada da çok farklı ve değerli bilgiler var. Oradan da yararlanabilirsiniz. E, Sunumumun sonuna geldim. Mart ayında üçüncü dersimiz oksidatif stres, oksidanlar ve antioksidanlar olacak. Hepinizle Mart'ta görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Sabrınız için teşekkür ediyorum.